Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok uzun zamandır yine çok istenilen bir çantayı yapıyoruz. Gerçekten böyle sığdıramadım, görüyorsunuz, kamerayı kaldırdım ama yine de sığdıramadığım bir çanta yaptık. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Yani umarım ördüğünüzde siz de aynı keyfi, aynı hazzı yaşarsınız. Oldukça güzel. Koldaki duruşu, bir kere örümü inanılmaz kolay. Gerçekten çok kolay bir şekilde yapacaksınız. Belki de bu çantada sizi en çok zorlayacak kısım, eğer astar çalışırsanız astarı olabilir. Astar konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada hemen şunu söyleyeceğim. Astarla ilgili genel hatları, yani bir astarlamada cep nasıl çalışılır? Bakın, ceplerimde hiçbir zaman için benim herhangi bir şekilde içinde dışında bir iplik olmaz. Çünkü çift kat çalışıyorum. Her zaman düzgün, böyle pürüzsüz bir görüntüsü olması açısından. Ağız kısımlarımızı görüyorsunuz, son derece düzgün bir şekilde monte edildi. Astar çantada çok önemsediğim bir şey. Ben çok bu konuda titizim herhalde. O yüzden elimden geldiğince de size tüm detaylarını, sırlarını vermeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi bu çantada astarını annem çalıştı. Biraz aceleci olduğundan kendisi. Ben size astarı takmadan önce bir gösterecektim. Şu içlerini göstermek, çünkü daha detaylı anlamanızı sağlayabiliyor. Ama çantayı dikmiş, monte etmiş. O yüzden ne yazık ki iç kısımlarını gösteremedim. Bu çantada en önemli kısım, çantamız file çanta olduğu için dikişlerin asla dışarıda kalmaması gerekiyor. Yani şöyle göstereyim hemen. Bakın, iç kısmını, taban kısmını gördüğünüzde, bakın şöyle dikişlerimizi içeriye gizliyoruz. Yani dikişten çıkan püsküllerimizi ikinci bir dikişle içine gizliyoruz. Böylelikle çantamızın altından, yani şu file kısmından, bakın hiçbir şekilde bir görüntü olmuyor. Direkt doğrudan normal dikiş. Sanki çift kat çalışılmış gibi diye biliriz bu çanta için. Astarı nasıl keseceğinizi, nasıl ölçüsünü nasıl alacağınızı videonun içinde anlattım. Sonunda anlattım. Burada sadece şunu dikkat etmenizi istiyorum. Bu kadar geniş iç hacimli, böyle bol bir çanta yaparken astarı kasmayın lütfen. Astarında da o yeterli bolluğu bırakın ki çantanın iç hacmini rahat bir şekilde kullanabilin. Çünkü öyle güzel bir çanta yaptık ki böyle çarşıya, pazara, denize, plaja, her yere takabileceğiniz kadar güzel, şık, gerçekten çok kullanışlı bir çanta oldu diyebilirim. Hemen ölçülerini vermek istiyorum size. Şimdi bu çantada ölçüleri tabii ki de klasik en boy gibi vermek pek doğru olmaz. Çünkü olabildiğince böyle kayık bir model olduğu için hemen şöyle derinliğiyle başlamak istiyorum. Bakın, 35 santim derinliğimiz var bu çantada. Şimdi şu kısmı da hemen göstermek istiyorum. Çünkü bu kısımda biraz kesme yapıyoruz, toparlama yapıyoruz. Burada 35 çıkmıyor. Onu söyleyeyim. Evet, 26 santim. Burada 26 santim. Bakın, burada 35 santim ölçümüz var. Şöyle boydan boya, yani şu uçtan şu uca ölçecek olursam da, bakın şöyle göstereyim. Bu uçtan ta bu uca da gösterecek olursam, evet. Evet, 67 santim bir ölçümüz var en olarak. Saplarımız orijinal bambu sap kullandım ben bu çantada. Dilerseniz bambu görünümlü saplarda kullanabilirsiniz. Dilerseniz direkt şu şekilde takılan yuvarlak saplardan da kullanabilirsiniz. Çember saplardan. İsterseniz kendiniz buna örgü sap bile takabilirsiniz. Yani sap kısmı tamamen size, zevkinize, bütçenize kalmış bir durum. Her zaman söylüyorum, alternatifler, çareler tükenmez. Mutlaka bulunabilir. Ben henüz takmadım ama şuraya bir çıt çıt dikeceğim sonradan. Şu ağız kısmının ne olursa olsun şöyle bir tane tutturulması bence daha iyi olacak. Buraya çıt çıtını dikeceğim. Siz de herhangi bir mıknatıslı çıt çıtla tutturabilirsiniz bu kısmını diyorum. Bu çantamda yine kese kağıdı rengi kağıt ip kullandım. Kese kağıdı rengi kağıt ipler gerçekten gramaj vermekte çok zorlanıyorum bu tarz çantalarda. Şimdi ben bu çantada yaklaşık 400 gram kağıt ip kullandım. Ancak şunu söyleyeyim, iplerin inceliği ve kalınlığı, metrajlarını değiştiği için gramajlar değişebiliyor. Verdiğimiz ölçüleri
hani şöyle diyebilirsiniz, 400 gram dediniz ip aldım çok arttı, ya da 400 gram dediniz ip aldım yetmedi. Hani o yüzden her zaman için elini biraz daha fazlasını alın. Elinizde kalsın, hiç önemli değil. Kendinize başka şeyler de yine yapabilirsiniz kalan iplerinizle. Eksik çıkmasın. Ton farkı oluşabilir yeni bulduğunuz ipte vesaire, ya da kalınlık farkı oluşabilir. O yüzden biraz fazla almakta fayda var diyorum. Evet, bu çantamı siz de benimle örmek istiyorsanız o zaman sizlerden ricam, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki bütün videolarım yayınlandıkça sizlere de bildirim gelsin. Yeni videolarımdan da haberdar olursunuz bu şekilde. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum ve hazırsanız hemen çantamızı örmeye başlayalım. Evet, başlayalım o zaman. Şimdi her zamanki gibi kese kağıdı renginde ipim var ve 3,5 milimetrelik tığ kullanıyorum bu çantayı yaparken. Şimdi görmüş olduğunuz üzere ipim orta kalınlıkta bir ip. Bununla ilgili çok soru geliyor. Hemen açıklamak istiyorum. İpime herhangi bir işlem yapmıyorum. Olduğu gibi çile halindeyken sarıyorum. Direkt örmeye başlıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi çantamızı zincir çekerek başlayacağız. Bakın şu ipin kötü kısmını kullanmıyorum. Görüyorsunuz, ilk büküsünün kötü olduğu kısmı kullanmıyorum. Şimdi buradan, şuralarda biraz kalın, şuradan başlıyorum çantamı yapmaya. Şimdi tuttum. Bir tane çekiyorum, bırakmıyorum. Bir tane daha çekiyorum ve ipimi sıkıştırıyorum bu noktada. 75 tane zincir çekeceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Zincirlerim ne gevşek ne sıkı. Bunu dengeleyelim mutlaka. Çünkü aksi halde normalde olduğundan kenarınız daha yayık olur, daha açık olur. Onu engellemek için normal, yani yaptığınız sık iğne tepelerinizin genişliği ne kadarsa onun gibi olsun zincirlerinizde. Çok sıkarsak ağız kısmı büzük olur. Çok gevşek bırakırsak yayık olur. O yüzden dengeli bir şekilde. Şimdi 75 tane zincirimi çekiyorum ve geliyorum. Evet, 75 tane zincirimi çekip geldim. Şimdi burada artık normal trabzan yapmaya başlayacağız. Ancak trabzanımı yaparken bu sefer bir kenar yöntemimiz vardı. Hatırlarsanız ilk trabzanımızı o şekilde yapacağız. Şimdi normal şu görmüş olduğunuz hemen en son yapmış olduğum ilmeğin içine bakın 2 lobunu birden alaraktan çıkarttım. Bu şekilde bir sık iğne yapmış oldum. Yan kenardaki bakın kenardaki loba tekrar girdim. Uzattım. Tekrardan bir sık iğne yaptım. Şimdi aynı şekilde bakın şu son kanada tekrar giriyorum. Çıkarttım ve aynı şekilde tekrar bakın şöyle bir üçlü trabzan büyüklüğünde bir trabzan yapmış oldum buradaki zincirimin içine. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki ilmeğin içine giriyorum. Şimdi burada dilerseniz şöyle girip 2 ilmeğe birden girerek yapabilirsiniz. Dilerseniz şu arkadaki orta loblara batarak yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun bu tarafını da öreceğim için direkt hiç uğraşmayacağım onunla. Bu şekilde girerek yapacağım. İlkini nasıl yapıyorum? İlkini sıkı tek ilmeği bu şekilde çekiyorum. Uzattım. İkisini çekiyorum. Kalan ilmeklerimi çıkartıyorum. Güzel trabzan yapmanın püf noktası bu. Tığımdaki ilmeğim her zaman sıkı. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Hemen yanına geliyorum. Girdim. İlmeğimi çıkarttım. İlk ilmek bakın uzatmadan onu bir böylece ne olmuş oluyor? Trabzanınızın başı ve sonu sıkı olmuş oluyor. Uzattım. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Araya yine bir zincir aldım. Tekrardan giriyorum. 1
2, 3 seferde çekiyorum. Araya bir zincir girdim. 1, 2, 3 seferde çektim. Araya bir zincir giriyorum. 1, 2, 3 seferde çektim. Bakın bu şekilde şimdi şu ağız kenar hattını oluşturmaya başladık. Başlangıçta yaptığımızı finalde de yapacağız. Böylelikle çantamızın iki kenarı bu şekilde olacak. Giderek genişleyecek. O kısmı, o görüntüyü verebilmemiz için en kolay yöntem bu. Bakın yine bir zincir çektim. Geldim. Son kez gösteriyorum. Birinci ilmeği çektim. Uzattım. İkisini çektim. İkisini çektim. Aralara birer zincir çekmeyi unutmuyoruz. Bu şekilde ilk sırayı tamamlayıp gelelim. İkinci sıraya tekrar birlikte geçeceğiz. Evet, şimdi geldik. Bakın sıranın sonuna, sonuncusunu da yaptım. Şimdi dönüyorum geriye. Şimdi burada normalde zincir çekerek dönüyorduk ya, hiç zincir çekmiyorum. Bakın ilk görmüş olduğunuz, yapmış olduğum en sonki trabzanın tepesine giriyorum. İlmek çekip sık iğnemi yapıyorum. Yine ilk başlangıçta yaptığımız gibi bakın şu ikinci loba giriyorum. Tekrardan. Son loba tekrar giriyorum. Tekrardan. Böylelikle bakın şöyle bir trabzan elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu sefer artık aralara 2 zincir çekiyorum. Geldim. Bir önceki yapmış olduğum trabzanın tepesine giriyorum. 1, 2, 3. Yine 3 seferde çıkartıyorum. Araya 2 zincir uzattım. Bakın. Geliyorum şimdi bir önceki trabzanımızın tam tepesine 1, 2, 3. Yine 3 seferde çekiyorum. Bakın böyle büyük büyük karelerimiz olmuş oluyor. Yine 1, 2 zincirimizi çektik. Geldik. Trabzanın tepesine geliyorum. 2, bakın şöyle bu şekilde giriyoruz. 1, 2 ve 3. Yine 2 zincir çektim. Hep aynı. Artık şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde bir daha hiç arttırma yapmayacağız. Bakın bu sırada ilk sırada birer, her bir ilmek için birer arttırma yaptık. 75 olan göz sayımız 150'ye çıktı. Şimdi burada bir 75 daha yaptık. 225'e çıkmış olduk bu şekilde. Yani bakın şöyle kendiliğinden bir açılma sağlamış olduk bu yöntemle. 2 zincir arada girdim bir sonrakine. 2 zincir. Bakın bir sonraki trabzanımızın tepesi. Hep trabzan tepelerine batıyoruz bu modelde. Ara boşluklara batmıyoruz. Ve dediğim gibi buradan sonra artık hiç arttırma yapmadan hep 2 zincir çekip bunların tepesine, trabzanların tepesine batacağız. Hep 2 zincir trabzanların tepesine. Artık arttırma yapmayacağız. Bu sıradan sonra sürekli git gel git gel git gel diye öreceğiz, devam edeceğiz. Şimdi hemen ben istediğim yüksekliğe gelene kadar bu çantayı öreceğim. Şimdi şurayı da göstereyim size. Bakın bu ilk yapmış olduğumuz ve burada da yine aynı şekilde ilk yapmış olduğumuz şu trabzan benzeri yapımız var ya demiştik. Bakın onun çok güzel bir tepesi var. Yani hiç batarken nereye batacağım diye düşünmeyeceksiniz bunu yaptığınızda. Şu aradaki bir zincirimiz zaten, buna batmıyoruz. Bakın aynı normal trabzanların tepesi gibi şöyle yine V şeklinde çok güzel bir tepesi var. Direkt buraya ne yapıyorsunuz? Batıyorsunuz. Aynı şekilde şurada da göstereyim. En son yapmış olduğumuz bu. Bakın arada 1, 2 tane zincir. Bu zincirleri atlıyoruz. Hemen şu üçlü trabzan tepesi, bakın görüyorsunuz, buraya normal bir şekilde batıyoruz, trabzanımızı yapıyoruz.
Evet, şimdi toplam 37 sıra ördüm. Şu ilk sırayı saymıyorum. Bakın arada 2 zincir olan kısmı sayıyorum. Sadece 2 zincirli kısmımız dediğim gibi 37 sıra. 37 sıra ördüm. Artık istediğim boya geldim. Şimdi tekrardan şu ağızdaki büzülmeyi sağlayabilmek adına aynı şekilde aradaki zinciri 1'e düşürerekten bu sırayı o şekilde öreceğim. Kocaman etek gibi bir parça oluyor. Hiç korkmayın. Kendinizce böyle bu ne olacak, böyle olur mu falan. Evet, sonuçta bunu bir C harfi gibi kıvıracağımız için olacak. Hiç sıkıntı değil. Evet, yine o kenardaki yapmış olduğumuz bakın yapıyı yapıyoruz. Biraz daha inelim. Sonrasında artık 2 zincir değil 1 zincir çekiyorum. Geliyorum buraya. Yine 3 seferde çıkartıyorum. 1 zincir çekiyorum. Geliyorum buraya. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum. Bakın biz şu anda neyi yapmaya çalışıyoruz? Hangi sırayı yapmaya çalışıyoruz? Şuradaki ikinci sırayı yapmaya çalışıyoruz. Bakın ikinci sıranın da dikkat ettiyseniz bir tarafı 2 zincirli, bir tarafı 1 zincirli. Aynı şekilde bakın burada da tam simetriğini yapıyoruz. Bu tarafı 2 zincirli, bu tarafta 1 zincir boşluğumuz var. O yüzden şimdi onu yapmaya çalışıyoruz ikinci sıradaki. Ne yazık ki tam benim video çektiğim sırada tavuklarımız yumurtluyor herhalde. Tavuklarımız derken bizim değil ama komşunun tavukları. Ne yazık ki bulunduğum yer itibariyle sürekli tavuk, horoz sesleri, yazın cırcır böceği sesi hiç eksik olmuyor. Evet, şimdi bu şekilde araya sadece bakın bir zincir çekiyorum. Unutmayın. Burada yaptığımız işlemin bir zincir çekerekten bakın toplamaya başladı hemen. Hemen bu sırayı bitirip geliyorum. Ondan sonra artık son sıramızı yapacağız. Evet, geldim bakın yine sıra sonuna. Şimdi tekrardan dönüyorum. Daha önceki yöntemle gösterdiğim gibi bakın buraya girdim. En son yapılan şu trabzanın üzerine burada bir sık iğne yaptım. Şu sık iğnenin şu sonda kalan uzantısına giriyorum. Tekrar giriyorum. Bakın bu şekilde bir üçlü trabzan yapmış oldum. Şimdi artık hiçbir zincir çekmeden yapacağız. Böylelikle iyice ağız kısmını daraltıyoruz. Görüyorsunuz hiç zincir çekmiyorum. Her trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde ağzını ne yaptık? İyice kapatmış olduk. Üç seferde çekmeyi unutmayın. Evet. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Artık ondan sonra asıl çantamıza şeklini, formunu verme aşamasına geçeceğiz. Evet, şimdi geldim bakın sıra sonuna. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi burada
artık ağız kısmını birazcık daha toplayacağız. Sık iğnemi yaptım. Yanına bir tane daha yaptım. Bakın 2 tane normal öreceğim. Bir tanesini toplayacağım. Bakın bu şekilde bir ilmek çıkarttım. Yanındakinden de bir ilmek çıkarttım. Hepsini bir topluyorum. Bunu düz ördüm. Bunu düz ördüm. Şimdi bunu toplayacağım. Bakın bir ilmek çıkarttım. Yanındakinden de bir ilmek çıkarttım. Böylece burada bir ilmek eksiltmiş oldum. Tekrardan yanındakine bir sık iğne, bir tane daha. Şimdi burayı kesiyoruz. Devam ediyoruz. 1 2 Şimdi bakın ikisinden de ilmek çıkarttım. Hepsini bir topladım. Bu şekilde bakın bir tur daha küçültüyoruz çantamızın ağız kısmını. 1 2 ilmek çıkarttım. Yanındakinden de ilmek çıkarttım. Üçünü bir topladım. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Oradan sonra ne yapacağız? Hemen onu göstereceğim. Şimdi bakın burada 3 tane ilmeğim kaldı. Normal artık üçünü de örüyorum. Şimdi yan tarafa geçeceğim. En son battığım ilmeğin içine 3 tane batıyorum. Bu bizim köşemizi oluşturmuş oldu. Bakın görüyorsunuz 1 2 3 tane. İsterseniz sizin için şuraya bir ilmek takayım. Bakın 3 tanenin tam ortasına ilmek tutturdum. Arttırmalarımızı hep burada yapacağız bundan sonra. Şimdi bu görmüş olduğunuz her boşluğun içine 2 tane yapıyoruz. Birazcık kenar kısmını da bu sayede toplayacağız. Biliyorsunuz normalde bu boşlukları 3 tane yapmamız gerekiyor. Ama 2 tane yapacağız ki şu kenarları birazcık toplansın. Bakın bu şekilde. Her boşluğun içine anlaşıldı diye burasını düşünüyorum. Şimdi bakın şöyle toplanmaya başladı. Şurada şu balonluğu vereceğiz bu şekilde. Şimdi geliyoruz. Bu sonuna kadar geleceğiz. Sonuna geldiğimizde yine şu görmüş olduğunuz köşedeki noktaya yalnız burada bakın tek ilmek olduğu için şu ilk başlangıç yeri olduğu için kopma yapabilir. O yüzden burada dikkatli olun. Biraz şuradan batın. Yani şuradaki deliğe değil de şuraya 3 taneyi şuradaki boşluğa yapın. O üçlüyü yaptıktan sonra yine aynı şekilde 2 tane düz bir keseceğiz. 2 tane düz bir keseceğiz. O şekilde bu köşeye geleceğiz. Bakın bu köşeye geleceğiz. Yine bu köşeye 3 tane yapacağız. Sonrasında yine her boşluğa 2'şer tane olacak şekilde yapıp dolaşıp geleceğiz. Tam şu başladığım noktaya. Buraya kadar her yeri aynı şekilde dolaşalım, gelelim. Ondan sonra bir üst sıraya nasıl geçeceğiz? Hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi geldim. Bakın sıra sonuna da 3 taneyi yaptım. Kaptırmış gitmişim tabii ki de video çektiğim.
Unutuveriyorum bazen. Şimdi evet, bir tane zaten yapmıştık ilk başta. Bakın görüyorsunuz. Aynı yere 2 tane daha yaptım. Ve sonrasında artık spiral olarak dönmeye başlıyorum. Şimdi o yaptığım 3. olana da bir işaretleyici takayım. Bu benim bir sonraki arttırma yapacağım nokta. Bakın şunun ortası bu. Şimdi burada 2 oldu. 3 oldu. 4 5 6 7. Şimdi 8.'yi yaparken kesiyorum. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi kesiyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. Buradan bir ilmek çıkarttım. Hepsini bir topladım. Şimdi aynı şekilde tekrar edeceğiz. Sıra sonuna kadar 3 oldu. 4. Yine aynı şekilde 8 tek bir kesme. 8 tek bir kesme diye gideceğiz. Son kesmeden sonra artık birlikte devam edeceğiz. 5 tane kesmemi yaptım. Bakın geldim sıra sonuna. İlmek tutturucumu açıyorum. Şimdi bunu işaretlediğim yere 3 tane yapıyorum. 2 ve 3. Yine yaptığım 3 tanenin orta noktasına işaretleyicimi takıyorum. Burası dönüp dolaşıp geldiğimde tekrardan arttırma yapacağım nokta. Şimdi buradan sonra herhangi bir şekilde yan kısımda bir eksiltme yok. Normal. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde yan tarafta devam ediyoruz. Zaten bu sırayı yaptığımızda yanlar biraz daha toplayacak. Çünkü ister istemez gittiğimiz bölge şurası uzun, aralıklar uzun olduğu için ilmek tepelerimiz ister istemez biraz büyüktü bir alt sırada. Şimdi bakın ilmek tepelerimiz sıkılaştığı için ister istemez ne olacak? Biraz daha toparlanmış olacak. Şimdi sıra sonuna kadar, şuraya kadar köşeye geliyorum. Bakın aynı şekilde devam ediyor. Yan taraflarda hiçbir şey yok bundan sonra. Her sık iğnenin üzerine bir sık iğne. Geldim köşeye, bakın üçlü. Üçlünün tam ortasındaki köşe noktasına yine 3 tane örüyorum. Ondan sonra o üçlüyü ördükten sonra saymaya başlıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyorum. 8 tane tek, sonra bir tane azaltma. 8 tek bir azaltma. Yine burada 5 tane kesme yapıyoruz. Aynı şekilde bakın. Geliyorum köşe noktasına. Köşe noktası neresi? Evet, köşe noktamız şurası. Buradaki köşe noktasının ortasına yine 3 tane yapıyorum. Sonrasında devam ediyorum. Yine bakın her yan filelerin olduğu yerde hep aynı. 2'nin üzerine 2 tane devam ediyoruz. Yine bakın burada başladığımız noktaya geldiğimizde buradan sonra tekrar devam edeceğim. Yani zaten şu anda bir kenarını bitirdik. Kalan 3 kenarı da bitiriyorum. Geliyorum ve sonrasında artık bir sonraki sıraya geçiyoruz birlikte. Evet, bakın geldim yine sıranın başına. Şimdi buradaki bakın ilmek tutturduğum yere 3 tane yapıyorum. 1 2 3.
Şimdi bu 3 tanenin ortasına yine ilmek işaretleyicimi takıyorum. Şimdi eksiltmelerimize devam edeceğiz. Bu sefer 1 2 3 4 5 6 7 diyorum ve yine bakın bir öncekinde 8 tane ördükten sonra eksiltiyorduk. Bu sefer 7 tane ördüm ve eksiltmemi yaptım. Yine aynı şekilde 2 3 4 5 6 7 geliyorum şimdi ikisine de batıyorum ve eksiltmemi yapıyorum. Devam ediyorum. Şimdi bu şekilde aynen devam edeceğim. Yine 5 tane eksiltmemi yapacağım. Böylelikle bir tık daha küçülmüş olacağız. Böyle azala azala gideceğiz. Sadece köşe noktalarda artış yapacağız. Bu U'yu güzel bir şekilde oluşturacağız. Bakın görüyorsunuz. Son derece güzel gidiyor. Bu şekilde kendiliğinden gördüğünüz üzere zaten şunlar kıvrılıyorlar. Yani biz istemesek de bir kendiliğinden büzgü yapmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi aynı şekilde geliyorum. Sıra sonuna geldim. Şu görmüş olduğunuz işaretleyiciyi taktığım yere 3 tane batıyorum. Ondan sonra kenarlar aynen devam. Her ilmeğe bir tane. Yine köşeye geldim. Yine ortadakine 3 tane yaptım. Bu kenarda da şu ağız kısmında da bu ağız kısmında olduğu gibi aynı şeyi yapıyorum. 7 tane örüp bir kesme yapıyorum. Yine şu mavi işaretleyicimin olduğu başlangıç noktama gelene kadar buradaki işlemi tekrar edeceğim. Sonra buradan sonra tekrardan devam edeceğiz. Evet, şimdi geldim. Bakın yine başladığım yere. İşaretleyicimin olduğu köşe noktasına yine 3 tane yapıyorum. 2 ve 3. Tekrardan orta noktaya işaretleyicimi takıyorum. Şimdi bu sırada hiçbir şekilde herhangi bir arttırma eksiltme yapmadan dümdüz devam edeceğim. Tekrardan bu noktaya geleceğim. Tekrar bu noktaya geldiğimde bakın köşelere 3 yapmayı unutmuyoruz. Lütfen bu kısım önemli. Yoksa şu köşe hattını oluşturamayız. Bakın böyle bir köşe olması lazım. Her köşeye geldiğimizde mutlaka orta noktalarımıza 3 tane batıyoruz. Onun dışında bu sırada hiçbir şekilde kesme yapmayacağız. Geleceğiz. Bir sonraki sıraya geldiğimizde son bir kesme daha yapacağız. Bu sefer bakın kesme yaptığımız yerler altta belli. Görüyorsunuz mesela şurada kesme yapmışız belli. Şurada kesme yapmışız. Bakın kesmeler zaten belli ediyor kendisini. Bakın üst üste geliyorlar. Yine bu kesmeyi yaptığımın hizasına geleceğim. Ve o hizasında bakın kesmenin olduğu ilmek ve bir önceki ilmek. Şu iki ilmeği birden keseceğim. Tekrar hatırlatıyorum. Bu sırayı dümdüz örüp geliyoruz. Hiç kesme yok. Sonraki sırayı örerken hizasına bakıyoruz. Şu ikisini birlikte kesiyoruz. Yani bunun üstünde o zaman bir ilmek olmuş olacak. Bunun üstünde de bir ilmek olmuş olacak. O iki ilmeği ne yapıyoruz? Kesiyoruz. Yani hep kesilenler üst üste gelmiş olacak. Bir sonraki sırada son kesmeyi de yaptıktan sonra artık ondan sonra 2 sıra daha
normal düz örüyoruz. Pardon, bir sıra daha düz örüyoruz. Şimdi bir sıra daha öreceğim. 4. sıra. Karıştırmayalım, baştan şöyle söyleyeyim. 4. sırayı düz örüyoruz. Kesme yok. 5. sırada bir önceki kesme yaptığım noktalarda tekrar kesme yapıyoruz. 6. sırayı örerken yine kesme yapmıyoruz. 6. sırayı tekrardan düz dolaşıyoruz. Bu dediklerimi yapalım. Gelelim artık çantamızın ağız kapanışını yapacağız ve sapları takacağımız biritlerimizi hazırlayacağız. Evet, geldik. Bakın artık dediğim gibi 6 sıramı tamamlamış oldum. Sıra sonuna geldim. Burada artık ilmek kaydırmaya geçeceğiz. Bakın en son köşe noktası. Artık buraya yapmıyoruz herhangi bir şey. Çıkarttım. Bakın ilmek kaydırmaya geçtim. Yanındaki ilmek kaydırdım. Şimdi pır etraf bütün çantayı sadece bu şekilde ilmek kaydırmayla dolaşacağız. Giriyorum, ipimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. Birini diğerinin içinden geçiriyorum. Girdim. İlmek kaydırdım. Şimdi şöyle bir çerçevede bir kalınlık oluşturacağız. Yani daha dik, daha güzel bir duruş elde etmek için. Bu şekilde şimdi tüm çantayı ilmek kaydırmayla dolaşıp geliyorum. Ondan sonra artık çantamızın bu kısmını tamamlamış oluyoruz. Buradan sonra dediğim gibi saplarımızı dikmek adına birer birit hazırlayacağız. Bu biritlerimizi çantaya askılarımızı takarken monte edeceğiz. Böylelikle artık çantamız dediğim gibi bitmiş olacak. Evet, çantamızın artık son aşamalarına geldik. Bakın benim saplarımın halkaları bu şekilde takılı. Yani bunlar normalde şöyle durması gerekiyor. Yani şu şekilde takılmış olması gerekiyor. Eğer sizinki o şekildeyse siz buraya örgü birit yaparaktan da bunları düzgünce takabilirsiniz. Hatta şöyle iç kısmına da şuraya da şöyle takabilirsiniz. Ama benim ne yazık ki şu metal kısmı ters olduğu için ben bunları buraya tutturmakta, biritle tutturmakta güçlük çektim. Hoş bir görüntü oluşmadı. Açıkçası sevmedim o görüntüsünü. Şunlar eğer çıkabilir olsaydı belki o zaman daha farklı olurdu ama onlar sabit olduğu için ben de şöyle bir yol izlemeye karar verdim. Elimde şu şekilde küçük boy, ne kadar diyeyim size, işte 1,5 santimlik falan küçük boy halkalarım vardı. Bakın bu şekilde kilitli halkalarım vardı. Şimdi bunları buraya geçireceğim ve böylelikle çantamın askısını da takmış olacağım. Bakın dilerseniz bir boşluk, yani bir tane şu gördüğünüz gibi köşe hattının altına dilerseniz bir alttan daha takabilirsiniz. Benim için bu yeterli. Şöyle bakın. Ay pardon. Halkayı taktık ama sapımızı takmadık. Hemen sapımızı da geçirelim. Şöyle. Astarını da şimdi göstereceğim size. Nasıl yapıldığını da tarif edeceğim. Şu şekilde tam köşe noktasına geçiriyorum. Sonrasında aynı şekilde bakın bunu da takıyorum. Şimdi ben diğerlerini de hemen takayım, geliyorum. Evet, sapımızı taktık. Bakar mısınız nasıl güzel oldu. Astarlamasını yapınca tabii ki de daha toktak, daha bambaşka bir görüntüye kavuştu. Hemen şöyle içini göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde astarlamasını çalıştık. Astarı yaparken nasıl yaptığımı şöyle size hemen bir anlatmak istiyorum.
Bakın bunu istediğimiz şekli verdikten sonra kumaşın üzerine yatırıyoruz. Yani şöyle şu şekilde yatırıyoruz. Sonrasında tam bunun sıfırından, bakın tam sıfırından şöyle güzelce şeklini düzgün vererekten güzelce şeklini çiziyoruz. Çizdikten sonra kesiyoruz ve zaten ağız kısmını içeriden birazcık diktiğimiz için bakın bu şekilde sıfıra sıfır dikmenizi tavsiye etmiyorum. Çantanın ağzından da astar görünmesi çok hoş bir görüntü oluşturmuyor. O yüzden ben bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle 2 sıra altından takmayı tercih ettim astarı. Vallahi çok güzel, çok şahane bir çanta oldu diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım bu çantayı benimle buraya kadar zevkle örmüşsünüzdür diyorum. Bakın şöyle de göstereyim. Oldukça güzel bir derinliği var. Son derece böyle kolunuza taktığınızda havanıza hava katacak bir çanta oldu diyebilirim. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin diyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.